Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bu insan yapısının Hz. Adem Efendimizin toprak oluş sürecinden sonrasına geldik. Balçık'ta o yol olduktan sonra insana takdir edilecek olan ete kemiğe bürünme hali. Bu hal insanoğlunun bilim dünyası için anlaması için söylemek gerekirse bir virüsle mümkün olmuştur. Nasıl olacağına geleceğiz ama evvelinde bizler Allah Azze ve Celle'nin yaratmasında toprak halindeyken başlamak üzere şeytanın reddiyesiyle ilişkili olan mevzuatı kısaca beyan etmemiz lazım. Zira burada birkaç tane önemli delili de anlamış oluyoruz. Efendim İsra suresinin 61. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. O vakit melekleri Allah Azze ve Celle Adem'e secde edin diye emretmişti demiştik. Hemen secde ettiler, yalnız iblis hariç. İblis hiç ben çamurdan yarattığım bir kimseye secde eder miyim dedi. Dolayısıyla tam çamur anındayken şeytana ilk teklif yapılıyor. Allah Azze ve Celle daha doğrusu bütün alemlere yapılıyor ama iblis reddediyor. Doğal olarak Allah Azze ve Celle'nin bu beyanatı evvelen bizzat başlangıçtan itibaren devam eden bir sürece bizleri götürüyor. Kalübela'da ayrı bir şekilde yaşayacağız. Dolayısıyla şeytanın Hz. Adem Efendimiz'e secde etmeyişi bir süreç, bir serüven ve o sürecin birkaç yerinde bununla karşılaşıyor olacağız. Dolayısıyla buradaki söz konusu olan durum daha balçık halindeyken yaşanıyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle herkese davet ettiği ayrı bir alan var. Nefai ilahiyeden sonra geleceğimiz süreçte Kalübela'nın yaratılışında, Kalübela'da ruhların beraberliğinde yeniden söz konusu olacak. Dolayısıyla iblis burada çamur halindeyken de secde etmiyor. Ama burada Allah Azze ve Celle ona bir vakit daha verecek. Diğer zamanlarda verdiği gibi. Çünkü herkesin secde edip onun secde etmediği bir an var. Burada ise balçık halindeyken henüz her şey çağrılmamış. Meleklere emredilmiş. Dolayısıyla hangi melekler? Balçık halindeyken başında bekleyen melaike. Burada reddeden şeytan bu isyanını sonrasında devam ettirecek. Bütün alemler secdeye vardığında o varmayacak. Burada 60. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle önemli bir ifadede bulunuyor. Çünkü 61. ayet-i kerimede o vakit demişti ya Allah Azze ve Celle. 60. ayet-i kerimede de buna benzer bir ifadeyi söylüyor ve şöyle buyuruyor. Estaizubillah. وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَدَ بِالنَّاسِ. Bir vakit biz sana muhakkak Rabbin insanları kuşatmıştır demiştik. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Bizim sana rüyada gösterdiğimiz o şeyi ancak insanlara bir imtihan için yaptık. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin varlıkta insanı kuşatmış olması buradaki prizma yapıya bir delildir. Kuşatıcılığının bir göstergesidir. Şeytanın zamanın değişken olaylarına karşı olan hissiyatı o an oraya gelmesi gerekliliğini hissettirmişti. Bunu görmüştü. Bu emre uymamıştı. Toprak ve suyun bu aşamadan sonra tarihi taberide beyan edildiği bir unsuru var. Deniyor ki toprak ve su bir araya geldikten sonra siyahlaşır. Dolayısıyla bu siyahlaşma süreci bize burada bir mikroorganizmanın varlığını gösteriyor. Ete kemiğe bürünme aşamasında dolayısıyla yaratım anında biz bir virüsten bahsetmek zorundayız. Bir bakteri gibi değil, çünkü virüsler hakkında apayrı bir kitap konusu olmakla beraber nasıl ki insanoğlunun ortadan kalkmasına vesile olan virüsler var ve bunlar DNA'yı taşıyorlarsa, bunlar bir diğer taraftan da bunun ters işlevini güdebilirler. Dolayısıyla bu ters işlev mümkünatı insanın ete bürünme imkanına dair bir işarettir.
Prizmanın tam üstünde levhin cüzdenin prizma gibi uzatılmasından sonra bir varlığın bu toprağı ete dönüştürme sürecinden bahsedeceğiz. Çünkü bu ete kemiğe dönüşme sürecinde bir sonraki derste biraz daha detaylı beyan ediyor olacağız. Orada da ifade ediyor olacağız. Ama burada önemli bir mesele var. Sadece bununla ilgili yapılmış dersler de var. Virüsün temel yapısı bir hücreden belli bir DNA'yı almak ve bununla kendini çoğaltmak üzerindedir. Ama henüz ortada bir DNA yok. Topraktan bahsediyoruz. Öyleyse bu toprakta toprağı ete döndürebilecek olan bir yapıya ihtiyacımız var. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın emriyle oluyor. Ancak arada vesileler var. O vesile bu prizmanın tepesindeki virüs. Dolayısıyla insanlığın tarih boyunca bu prizmalara olan ilgisi veya işte bugün Mısır'da gördüğünüz piramitler ve bu yapıların yapılmaya gayreti ve altındaki bir şeyin çürümezliği, onun içerisine duhul edilecek, verilecek olan bir virüsle ters etkisinin mümkün olduğunu gösteriyor. Bugün yapılan deneylerde bir prizmanın altında canlılık ilişkisinin daha yüksek olduğu biliniyor. Ali İmran suresinin 59. ayet-i kerimede bu kelimeyi biraz daha iyi anlayabiliriz. Çünkü burası biraz ters biyoloji gibi düşünebilirsiniz. Biraz farklı bir alan. Çünkü Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 59. ayet-i kerimede şöyle buyurdu. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Halakahu min turabin thumme kâle lehu kun feyekun. Muhakkak ki İsa'nın misali Allah'ın indinde Adem'in yaratılış durumu gibidir. Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da oluverdi. Şimdi ol dedim oldu sözünü Hazreti Allah bir vesileye bağlıyor ve onu ifade ederken diyor ki Hazreti İsa'nın yaratılışı gibidir. Hazreti İsa Efendimizin babası yoktu. Meryem anamızdan yaratıldı. Meryem anamızın karnından hasıl oldu ama bir babasızken. Dolayısıyla dişil bir DNA yapısının kromozom yapısında karşılıklarını meydana getirebilme imkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu imkan için hem bir enerji hem de bir maddi fonksiyon gerekiyor. Virüsler normal şartlarda vücudumuza dışarıdan girmez sadece. Vücudumuzda kendi hücrelerimizde ürettiğimiz DNA'ların bir kısmı virüsler yoluyla vücudumuzun farklı bölgelerine taşınırlar ve vücudumuzda farklı bölümlerin yaratılışında, yapımında hizmet ederler ki bu tıp konusunda hücrelerin hangisinin göz olacağına, hangisinin burun, reseptör olabileceğine karar aşamasında daha iyi anlayabileceğimiz bir süreci bizlere ifade etmekte. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede de bu sözümüzün delili olabilecek mahiyeti beyan ediyor. Yine buna benzer delillerden bir tanesi de İnsan suresinde Allah Azze ve Celle 1. ayet-i kerimede hemen en başta Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Hel eta alel insane hinun mined dehri lem yekun şeyen mezkura. İnsan üzerine dehirden öyle bir zaman geldi ki bakmadınız mı o vakit insan anılmayan bir şeydi. Ona anılabilir hale gelmesi için Hazreti Allah şöyle buyuruyor. İnne halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi fecealnahu semi'an basira. Çünkü biz insanı karışık bir nutfe olan nutfeden yarattık. Böylece onu işiten ve gören yaptık. Onu deneyeceğiz. Dolayısıyla burada sadece insanın anne karnındaki nutfesi beyan edilmiyor. Anne karnındaki nutfe oluşum süreci de çok önemli ve enteresandır. Orada da insan annesine babadan yumurtaya gelen spermi önce yabancı olarak algılıyor. Tam bu yabancılık aşaması çok derin ve detaylı bir konu. Sonuçta orada da bir virüs matematiği söz konusu oluyor. Ona çok benzer bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte bu prizmaya intikal ettirilmiş bir virüsten bahsediyoruz. Cebrail aleyhisselam getiriyor bu virüsü, toprağı ete çeviriyor ve bir mercimek büyüklüğünde. Ama şimdi hatırlamışsınızdır ve biraz daha iyi anlamışsınızdır ki mercimek büyüklüğünde olan bu unsur bizim tohumumuz.
Çünkü bizler yeniden nasıl yaratılacağız ya Rabbi dediğimizde, sual ettiğimizde el cevap bütün kitaplarda beyan edilmiş, bilim adamları tarafından da anlaşılacağı gibi mercimek kadar büyük olan kuyruk sokumumuzun sonunda bir nokta var. Bu nokta asla çürümüyor ve insanlar buradan yeniden inkişaf ettirilebiliyorlar. Zıtlık aleminde Cebrail aleyhisselamın getirmiş olduğu bir zorun kolayına dair bir DNA oluşumunda dev DNA diyaloğuna sahip olan bir virüstür. Çok derin bir bilimsel konu, toprağın ete döndürülmesi bu virüsle vesile edilmiştir. Bu prizma yapısı levhin insanın varlığına tezahür etmesine vesile olduğu gibi insanın levh-i mahfuz gibi korunabilir iklimde şehadetine vesile olmuştur. Tabi virüs geldi, ete dönüşmeye başladı toprak. Yavaş yavaş bir dönüşüm süreci başlıyor. Henüz ruh yok ama bir et, bir kan, suyun kana dönüşümü ve suyun bağ dokusuna dönüşümü var. Önce kalpten başlıyor çünkü orası nuru ilahinin, feyzi ilahinin noktası. En sonsa sağ ayak baş parmağına doğru gidiyor ve oradan itibaren vücudumuz yekün bir halde ete ve kemiğe dönüşüyor. Peki bu aşamalar nasıl oluyor derseniz eğer, kalın sağlıcakla diyeceğiz. Yarın görüşmek üzere.